Arkadaşlar merhaba. Bir süreden beri video çekmiyordum ama bugün yazlıktayım. Bunun da verdiği enerjiyle bir video çekmek istedim. Aslında bugünkü konumuz sunum teknikleri. Nasıl doğru sunum yapılır, nasıl güçlü sunum yapılır? Biraz bundan bahsedeceğiz. Şöyle bir giriş yapalım. Sunum tekniklerini anlatmak neden önemli? Niçin böyle bir ihtiyaç hissediyoruz? Şundan, sunum yapmak herkesin kolaylıkla üstesinden geldiği bir konu değil. Özellikle hiç sunum yapmamış, topluluk önünde konuşmamış insanların çekindiklerini fark ediyorum, gözlemliyorum. Aslında çok güzel konuşan biri ama o topluluk karşısına çıktığı zaman eli ayağı titriyor, ne söyleyeceğini unutuyor. Arkadaşlar bunların hepsi normal şeyler. Çünkü tecrübeniz yok. İki, nasıl yapmanız gerekiyor? Hangi usuller, hangi teknikleri uygulamanız lazım? Biraz buna eğilmemiz lazım. Bunu öğrenirseniz emin olun %50 zaten doğru bir şekilde sunum yapmanızı sağlayacak. Buna eminim. Kalan %50'si de yaptığınız sunumun içeriği, güzelliği, konuya hakimiyetiniz, biraz heyecanını yenmeniz. Bunlar ilk seferlerde olabilir. Yani ilk sefer yaptığınız zaman sıkıntılı, heyecanlı olabilir. Ama yaptıkça, doğru teknikleri uygulamaya devam ettikçe emin olun ki çok daha iyi sonuçlar alacaksınız. Peki nasıl yapmamız gerekiyor? Yine Tarık var yanımda, oğlum. Onunla beraber bu videoyu çekiyoruz. O birkaç soru soracak. Biz de sorular üzerinden devam edeceğiz. Evet Tarık. Peki o zaman ilk sorumuz gelsin. Güçlü bir sunum yapmanın ilk aşaması nedir? Her zaman ilk sorular en önemli soru olur arkadaşlar. Öyledir de. Çünkü sunum yapmanın ilk aşaması, ki bence en önemli aşaması, doğru hazırlık yapmak. Peki çok klişe bir kelime. Hazırlık yapalım ama ne yapalım? Bir sunum yapacağım. Bu iş yerinde olabilir. Bir yerde, üniversitede bir konferans olabilir. Bir sempozyum olabilir. Bir konu anlatmanız lazım. Çok teknik bir konu olabilir. Genel bir konu olabilir. Gelişim konuları olabilir. Birçok farklı tipte konular var. Ama ne yaparsanız yapın, öncelikle konuya hakimiyetiniz önemli. Anlatacağınız şeye ne oranda hakimsin? Ne kadar biliyorsun? Ne kadar rahat hissediyorsun o konuda? Bir kere bunu çok iyi değerlendirmen gerekiyor. Aslında bu hazırlıktan da önce hazırlık. Yani o konuyu zaten içselleştirmen gerekiyor. Artık benimsemiş olman gerekiyor. Bilgiyi hazmetmiş olman gerekiyor ki konuya hakimiyetin belli olsun. Ama sunum öncesi hazırlıkta bir kere amacı, ana mesajı, ne vermek istiyorum? Ben dinleyicilere bu sunum sonrasında ne kadar sürecek önemli değil. Ne kadar slaytım olacak önemli değil. Ne mesaj vermek istiyorum? O dinleyiciler o sunumdan ayrılırken hangi mesajla çıkacaklar? Bu önemli. Bir kere bunu belirlemem gerekiyor en başında. Amacım belli olacak. Amacım nedir? O dinleyici kitlesine, topluluğa bilgi vermek mi? Bir konu hakkında eğitim vermek mi? Yoksa bir topluluğu ikna etmek mi? Hepsi olabilir. Ama ne amacı olduğunu önce belirleyeceksin. Bu niye önemli? Çünkü sunum içeriğini oluştururken ana mesajı en tepeye koyuyorsun. En derken fiziki olarak en üst tarafa koymuyorsun tabii ki. Ama her şeyi, her bilgiyi o ana mesajın etrafına dağıtarak oluşturuyorsun. O yüzden ana mesajı, amacı belirlemen bu yüzden önemli. Başka ne olabilir? Dinleyici kitleni iyi tanımak gerekebilir. Ben kime ne anlatacağım? Tamam, ne anlatacağımı artık biliyorum. Amacım da belli ama kime anlatacağım? Hangi topluluğa anlatıyorum? Bu topluluğun anlatacağım konuya ne oranda vakıflar? Ne oranda bilgi sahibiler? İlk defa mı dinleyecekler? Zaten bu konuya biraz biliyorlar ama bir toparlama, bir ana mesajı netleştirme, onları bir yere odaklama da olabilir. Ama hangisi? O topluluğun lütfen anlatacağın konuyla ilgili hangi bilgi seviyesinde olduğunu bil. Önceden bilmen gerekiyor. Tahmin edebilirsin. Tabii ki net, kesin bilgiye erişemeyebilirsin ama tahmin edebilirsin. Bu neden önemli? Çünkü anlatacağın kitlenin konuya olan bilgi seviyesi senin nasıl bir içerik oluşturmanla ilgili. Çok mu teknik konuşacağım? Daha basit bir dil mi kullanacağım? Yani düşünsenize, sizin konunuza az hakim ya da ilk defa duyacak insanlara aşırı teknik kavramlar anlatırsanız ne olur?
3 dakika sonra sıkılırlar. Ya salondan çıkarlar ya ellerine cep telefonunu almaya başlarlar. Onunla ilgilenirler. Anlatabiliyor muyum? O yüzden o bilgiyi bileceğiz. Dinleyicim, anlatacağım topluluğun bu bilgi seviyesini bilmem gerekiyor. Evet, ne dedik? Amacı belirle, ana mesajı belirle, dinleyici kitleni tanı. Ne var bundan sonra? Artık içerik oluşturma kısmına başlıyoruz. İçerik oluşturmak. Öyle değil mi Tarık? Bir sunum yapacağım, sen de sunum yapıyorsun okulda. Anlatacağın konunun etrafında doğru içerik oluşturmaya çalışacaksın. Bir akış oluşturmak istiyorsun. Giriş, gelişme ve sonuç. Önce konuya bir giriş yaparsın. Hele giriş çok önemli çünkü dikkat çekmen gerekiyor. İlk 15 saniye çok önemli. Önceki videolarımızda aslında bahsettik. Etkili konuşmalar, aktif dinlemeler vesaire. Bununla ilgili birçok video çektik. Burada girişin, dikkat çekmenin, o ilk 15 saniye, ilk 10 saniyede olumlu izlenim bırakmanın ana yolu bir soru sorabilirsin. Bir basit hikayeyle başlayabilirsin. Konuya dair ya da tecrübene dair. Senin bu konuyla ilgili, anlatacağın şeyle ilgili eski yıllarında edindiğin tecrübe, bir hikayeleştirebilirsin. Yani doğru giriş yapman gerekiyor ki kitlenin ilgisini çekesin. Gelişme tarafı, şimdi slaytları oluşturuyorum. İlk slaytı koyuyorum. Girişe başlıyorum. Gelişme bölümünde ana mesajı artık böyle vermeye başlıyorum. Ana mesajı ayrıntılandırıyorum. Görseller koyuyorum. Bunu doğru anlatacak. Tamam, öncesi sonrası, faydaları, nasıl edinilir, nasıl kullanılır. Tamam, örnek cümleler bunlar. Ta ki yol ana mesaja çıksın. Ve sonuç, burada da sonuç şöyle ki önemli. Anlattın, topluluğa o kadar çok şekilde anlattın. Artık bunu bir toparlaman gerekiyor. Bir özetlemen gerekiyor. Çok kısa bir özet ama doğru kelimelerle, belli maddeleştirilmiş haliyle ve ana mesajı tekrar vererek, tekrar anlatarak, ana mesajı vererek özetleyebiliriz. Tamam? Çok kısa birkaç ipucu vermemde fayda olabilir arkadaşlar. Özellikle içerik oluştururken bazı arkadaşlarımız çok fazla metin koyuyorlar. Aşırı derecede yazı oluyor slaytta. Emin olun hiç kimse o yazıları okuyamaz. Okumak istemez. Bana birisi mail atıyor. Eğer mail çok uzunsa emin ol okumuyorum yani. Bu şu demek. Vermek istediğim bilgiyi, mesajı çok kısa metinlerle ama daha çok görsellerle anlatmaya çalış. Çünkü neden? Metin akılda kalmaz ve kimse okumaz. Okumaya çalışmaz, sıkılır. Ama görsel, gözle öğrenme, görerek öğrenme çok daha önemli. İnsanların daha hızlı bir şekilde öğrenmesini sağlıyor. Ve ilgilerini çekici bir görsel koyuyorsan zaten otomatik olarak onların ilgisini oraya odaklamış oluyorsun. Fazla metin koyma ve tabii ki bu ilk aşamada, dediğim gibi hazırlık aşamasında sunuma geçmeden, yani sunum günü geldi, o sunum anlatmadan önce mutlaka prova yap. Prova yapman senin için her zaman bir avantajdır. Eksiklerini görürsün, nerede takıldığını anlarsın ve onun üzerinde tekrar bir çalışma yaparsın. Dolayısıyla prova lütfen yap derim. Evet Tarık. Güçlü bir sunum için hazırlık yapmanın çok önemli olduğunu anladık. Bir diğer sorumuz, sunum esnasında nelere dikkat etmeliyiz? Evet, bu da önemli. İlk soru gibi. Bu da şu. Sunum sırası, evet. Şimdi sunum hazırlığını bitirdim. Hepsini hallettim deminki saydığım kısımları. Artık sunum başlayacak. Sahneye çıkacağım. Düşünsenize karşınızda 100 kişi, 200 kişi, 500 kişi, 1000 kişi, 10 kişi, 50 kişi fark etmez. Bir grup olacak. Tamam mı? Sizi böyle dinlemeye gelmiş. Bir şeyler almak için gelmiş. Sizden. Hiç kimse oraya süs olarak gelmez. Mutlaka bir amacı vardır. Çünkü insanlar vaktini ayıracaklar. Doğru mu? Vakit kadar değerli bir şey yok. Vaktini ayıracak. Dolayısıyla oradan sizden, sunumunuzdan bir şeyler alacak. Kimisi bir birim bir şey alabilir. Kimisi 10 birim alabilir. Önemli değil ama bir şey alacak. Peki yani bunu almalarını sağlamak için, doğru almalarını sağlamak için nelere dikkat etmemiz lazım? Tarık'ın sorduğu soruya paralel olarak. Bir kere yine diyorum, belirtiyorum. Önceki videolarıma çok anlattım. Aktif dinleme, etkili konuşma vesaire. Beden dili, ses tonu, konuşma hızı, slide kullanım biçimi ve bana sorarsanız hepsinden de en önemlisi etkileşim. Dinleyici kitle ile, toplulukla etkileşim kurmak. Beden dilimiz arkadaşlar, kendimize hakim olarak özgüvenli olduğumuzu ortaya koyacağız.
Omuzlar yukarıda bu şekilde. Beden dilimizi, ellerimizi doğru kullanacağız anlatırken. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Lütfen tahtaya, yani sunumun olduğu tahtaya ya da perdeye çok sık bakmayın arkadaşlar. Sanki oradan roman okurmuş gibi, evet bu böyle, zaten onu okuyor insanlar. Yani okumak isteyen okuyor. Senin tekrar oradan bakıp okuman doğru bir şey değil. Tamamen seyirciyle olan bağın kopar. Çünkü sen yüzün, gözün, bedenin tamamen dinleyiciye, seyirciye doğru dönmüş olman lazım. Tabii ki arada bir dönüp neredeyim slaytta diye bakmanda bir beis yok. Elbette bakacaksın. Ama anlatırken seyirciye dönmeden, yani seyirciye dönmüş bir vaziyette anlatırsan faydalı olacak. Ama tamamen slayta bakıp bu şekilde anlatmayı düşünüyorsan emin olun hiç kimse oradan bir şey alamaz. Tamam? Göz temasın çok önemli. Beden dilin çok önemli. Ses tonu. Asla monoton tek düze bir... Evet, bugün hava durumu şöyle. Yarın 25 derece 30 dereceye çıkacak. Bundan sonraki günlerde yağış bekliyor. Bu çok monoton, çok böyle tek düze, hiçbir ilgi çekmeyen bir şey. Peki şöyle yaparsak ne olur? Evet sayın dinleyiciler, şu anda havalar çok sıcak gidiyor. Farkındayız. Hepimiz bunu biliyoruz. Ama aldığımız bilgilere göre önümüzdeki günlerde bir yağış bekleniyor. Bu da hepimizi çok rahatlatacağını düşünüyoruz. Bakın vurgu, ses tonunun iniş çıkışı, monotonluktan tamamen uzak durmak ilgiyi çeker, cezbeder. O yüzden konuşma hızını ne çok yavaş ne çok hızlı olacak şekilde planlayacağız. Tamam? Peki etkileşim dedik. Etkileşim arkadaşlar dinleyiciyle bağ kurmak. Demek ki beden dili, onlara dönük, vücudumu dönmüş olmam, göz temasım, bunların hepsi zaten bir etkileşim. Ama asıl ana etkileşim derken şunu kastediyoruz. Seyirciye arada bir sorular sor. Bir anket yapabilirsin, onları dahil et. Sunumuna dahil et. Bir soru sor. Tahminlerini al. Emin olun insanlar birden böyle o dalmışlıklarından çıkıp birden sunuma odaklanmaya başlayacaklar. Çünkü evet insanoğlu hani derslerinde bir süresi vardır ya, en fazla 40 dakikadır, ondan sonra teneffüs olur. Neden? Çünkü ondan sonra odak dağılmaya başlıyor. Sunumda da öyle. Belki 40 dakika bile fazla sunum için, daha kısa sürede dağılabilir odak. Sen o odağı tekrar sağlaman gerekiyor. Burada da bu tip etkileşimlerle. Dur, hiçbir şey yapma, anlatma, seyirciye dön, bir soru sor. Ya da hakikaten içerisinde espri barındıran, bir nükte olan bir hikayeni anlat. Ya da birisinin o yaptığı bir hikayeyi anlat. Yeter ki onları tekrar çek ve dahil et. Bu yüzden önemli. Sunum sırasında giriş yapmak çok önemli. Demek ki bu nelere dikkat etmeliyizle beraber. İlk 10 saniye çok önemli. Dinleyicide ilgi uyandırman gerekiyor. O yüzden o ilk girişte bir tecrübeyi anlatmak, kısa bir soru sormak, kısa bir hikaye anlatmak ilgileri çekmeyi sağlar. Ben genelde tecrübelerimden faydalanıyorum. Anlatacağım konuyla bağlantılı olan kendi yaşadığım eski yıllardaki tecrübelerimi aktarabiliyorum. Ya da onunla ilgili bir hikaye oluştuysa hikayeyi anlatıyorum. Çok kısa, sıkmadan, uzun ayrıntı değil. Anlatıyorum. Bu faydalı oluyor doğru güçlü giriş yapmak için. Doğru girişi yaptım. İlgiyi çektim. Odağı çektim ve bundan sonra sunumun akışını artık ayarlamam gerekiyor. Arkadaşlar akışta bir bütünlük olmalı. Bu arada çayımı soğutmayayım. Akışta bir bütünlük olmalı. Slaytlar, birbiri ardına koyduğum slaytlar birbiriyle konuşmalı. Biz böyle tabir ediyoruz. Slaytlar, her bir slayt bir sonrakiyle, bir sonraki gelen bir öncekiyle konuşuyor olmalı. Bağlantılı olmalı. Bunu demeye çalışıyorum. Alakasız slaytlar. Birden mesela bir slaytta bir konu anlatıyorum, bir şey anlatıyorum. Bir sonraki slaytta o konu ama tamamen başka bir şeyini anlatıyorum. Yani bir bağ yok. Bir kopukluk var. Tamam. O zaman anlam bütünlüğü dağılıyor. Anlam bütünlüğü dağıldığı zaman dinleyicinin sunuma olan odağı dağılmaya başlar ve kopukluklar başlar. Ve sen bunu fark ettiğinde çok geç olur çünkü toparlayamazsın da. Çok zor olur toparlaması. O yüzden akış çok önemli. Nereden neyi anlatıyorum? Hangi slaytın üzerinde ne kadar duruyorum? Kimi slaytta her slayta eşit zaman vermek zorunda değilsin. Ki zaten vermedi. Hangi slaytta ana mesajların hangi slaytta baskınsa, hangi slaytta öne çıkarmak istiyorsan oraya biraz daha zaman ayır.
Slide'ın birinde dur, deminki konu etkileşime sor. O slide ile ilgili bir şey sor yani. Tamam mı? Bunun sıkıntı yok. Yeter ki etkileşimi sağla. Ana mesajı mutlaka tekrar et. Ana mesajı birkaç kere vurgula. Birkaç slide'de bir oraya atıfta bulun ki senin amacın belli olsun, gayen anlaşılsın ve dinleyici neyi alıp gitmesi gerektiğini sunumdan anlasın. Peki sunum sırasında demin bahsettik etkileşim kurmak önemli diye. Aslında biraz bahsettik. Belki birkaç kere daha değinmekte fayda var. Göz teması kuracağız. Beden dilimizi dikkatli kullanacağız. Özellikle ellerimizi dikkatli kullanacağız. Sen ne kadar coşkulu ve enerjik olursan seni dinleyenler de o oranda enerjik olur, canlı olur ve senin sunumuna dahil olurlar. O yüzden lütfen enerjik olmaya çalış. Dikkatler dağılmaya başladığı anda daha enerjik olup onları tekrar toparla. Az önce bahsettik. Sorular sor dedik, dinleyiciyi arada bir, tabii çok uzatmadan yani. Maksat onları dahil etmek, tekrar söylüyorum, dahil etmek ve ilgilerini tekrar sunuma doğru çekmek. Tahminlerini öğren dedik. Enerjik ol. Bunların hepsini söyledik. Çok bunu yapan arkadaş var arkadaşlar. Demin bahsettiğimi tekrar söyleyeceğim. Sunuma bakıp, tahtaya bakıp oradan roman gibi okuyorlar. Bunu sakın yapmayın. O yüzden prova yapın. Eğer ki böyle bir durum oluşuyorsa lütfen bunu kaldırın. Çok sıkıcı, çok can sıkıcı bir hareket. Yani siz çok profesyonel bir sunum yapmayabilirsiniz. Çok profesyonel olmayabilirsiniz sunum yaparken. Ama bu hakikaten irite edici ve rahatsız edici bir durum. Dolayısıyla bundan uzak durmaya çalışın. Odağınız dinleyicide, arada bir slayta bakıp neredeyim diye bakıp ama slayta bakıp okuma. O metinleri okuma. Tamam? O metinleri anlat. O zaten okuyor orayı. Anlatabiliyor muyum? Peki etkileşim kurma öneminden bahsettik. Evet Tarık, bir sonraki sorumuzda ne var? Sunum konusunda etkili olmanın faydalı olduğunu öğrendik. Evet. Bunun için teşekkür ediyoruz. Peki, güçlü bir kapanış için nasıl hareket etmeliyiz? Evet, sunum öncesi hazırlığımızı yaptık. Sunum esnasında neye dikkat edeceğimizi öğrendik. Giriş, gelişme, sonuç kısımları, ana mesajı hatırlattık. Ses tonu, beden dili, göz teması vesaire bunları söyledik. Artık kapanışa doğru geliyoruz arkadaşlar. Süre belki 10 dakikalık bir sunum yapıyorsunuz. Belki 2 saatlik bir sunum yapıyorsunuz. Hiç önemli değil. Önemli olan giriş, gelişme ve sonuç kısmını, o akışı sağlamanız ve akışı güçlü bir kapanışla bitirmeniz, tamamlamanız çok önemli. Ana mesajı tekrar edeceksin. Asıl çünkü artık sona geldik. İnsanlar, dinleyiciler oradan o senin son kapanışta ne söyleyeceklerini alıp aslında çıkacaklar. O yüzden yaptığın sunumun bir özeti gibi en önemli maddeleri, noktaları maddeler halinde birkaç madde olarak ekleyebilirsin. Ana mesajı daha vurgulu ve baskılı bir şekilde anlatabilirsin. Teşekkür edip soru cevap kısmına geçebilirsin. Kapanış kısmı çok uzun olmaz. Özet, en önemli noktaların tekrar maddelenmesi ve teşekkür ve soru cevap kısmına. Arkadaşlar, doğru bir sunum yapmak, güçlü bir sunumun %50'si ön hazırlıktır. Kalan %50'si sahne performansıdır. Bakın unutmayın, ne kadar iyi bilseniz konuyu, ne kadar iyi hazırlık yapsanız da sahnede performansınız iyi değilse, demin ki verdiğim örnekler monoton bir ses, enerji yok, düşük, mod düşük, kimse dinlemek istemez anlatmak istediğinizi. Diğer yandan bakalım, harika bir sahnecisiniz, sahne adamısınız, çok enerjiksiniz ama anlattığınız konuya çok hakim değilsiniz. Arada duraklıyorsunuz, ne oluyor acaba, o neydi, kaldım, toparlayamıyorum, hop yine gittiniz, kopar gidersiniz. İnsanlar da kopar. Sahne performansı kadar ön hazırlık önemli. Ön hazırlık kadar sahne performansı. Bunlar birbirini tamamlayan unsurlar arkadaşlar. Bu ikisini iyi yaptığınız zaman mükemmel bir sunum çıkartacaksınız, emin olun. Başka ne size ipucu verebilirim? Bol hikaye anlatın aralarda. Hikayeler daha çok akılda kalıyor. Anlattığınız konu, siz, tecrübeleriniz, yaşadıklarınız, edindikleriniz, bunu anlatın. Ben şimdi size kendi örneğimi vereyim bu video konusuyla ilgili. Ben de seneler önce ilk sunumlarımı yaptığım zaman aşırı heyecanlanıyordum, konuşurken tekliyordum vesaire. Belki konuya hakimim ama sahne performansım çok iyi değildi. Bazen de evet sahnede biraz daha özgüvenli hissedeceğim ama konuya çok hakim değilim. Mesela bir soru gelse acaba cevaplayabilir miyim kaygısı oluşuyordu. Ama bunların hepsi zaman içerisinde
düzelecek olan şeyler. Siz yeter ki çekinmeyin. Sahneye çıkıp sunum yapmaktan korkmayın. Özgüvenli olun. Özgüven videoları çektik. Özgüvenli olun. Rahat olmaya çalışın. Bunun için de konunuza hakim olun. Doğru içerik oluşturun. Az metin kullanın. Çok görsel kullanın. Tahtaya sürekli bakmayın. İnsanlarla doğru teması, etkileşimi kurun. Göz temasınızı bırakmayın. Gülün, enerjik olun. Aşırı tekniğe boğulmayın. İnsanlar oraya teknik terim duymaya gelmiyorlar. Bu çok akademik bir sunum değilse eğer, çok aşırı akademik bir sunum değilse insanları teknikle boğmayın. Basit bir dille anlatmaya çalışın. Anlatacağınız ana mesaj neyse onu vermek sizin için başarıdır. Çok teknik biliyorum, çok teknik konuşuyorum. Bu sunumun güçlü olduğunu, sunumun başarılı olduğunu göstermeyecektir. Ana konu, ana mesajın doğru anlaşılıp anlaşılmaması. Bu da sunum içerisinde soracağınız sorularla da anlayabilirsiniz. Doğru algı oluşturmuş musunuz? Zamanı doğru yönet. Eğer sana ayrılan süre içerisinde o sunumu bitirmeye çalış. O yüzden ne dedim? Her slayta aynı süreyi, aynı uzunlukta süre vermek zorundasın. Bazı slaytları hızlı atlayabilirsin. Bazı slaytlarda uzun kalabilirsin. Bu senin anlatım tarzın, içeriği karşı tarafa aktarmanla ilgili. Monoton olmaktan kaçının. Enerjik olun. Bu çok önemli arkadaşlar. Prova yapmayı da unutmayın. Bugün size sunum, doğru sunum, güçlü sunum nasıl yapılır? Bununla ilgili teknikleri, dikkat edilmesi gereken hususları anlatmaya çalıştım. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenin. Abone hala olmadıysanız lütfen abone olun. Kanalımızı büyütelim. Daha fazla içerik oluşturmak için sizin desteklerinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Tarık, senin de ağzına sağlık. Çok güzel sorular oldu. İnşallah insanlar bu anlattıklarımızdan gereken faydayı sağlarlar. O zaman hepinize hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.